Değerli arkadaşlar, her olay bize bir gerçeği gösteriyor. Batılı devletler inanılmaz ikiyüzlü. Artık yani bu bir yılı aştı, 440 gün mü ne olmuş? Orta Doğu Savaşı, Gazze katliamı. Bize zaten bildiğimiz bir olayı o kadar net olarak gösterdi ki bu kadar olabilir. Her şey ikiyüzlülük ve yalan üzerine kurgulanmış. Emperyalizm gerçekten hepimizle dalga geçiyor. Joe Biden'ı İsrail düşmanı ilan etmiş bir lobi Donald Trump'ı yerlere göğe sığdıramayarak bir seçim kazandı. Gerçek bu muydu? Hayır, değildi. Joe Biden hiçbir zaman İsrail'in düşmanı bir başkan olarak hareket etmedi. Homurdandı, bıcırdandı. Ya ayıp oluyor dedi, falan dedi, filan dedi. Bu kadar da adam öldürülmez ki dedi. Böyle dedi ya. Koskoca bir katliama böyle yaklaştılar. Ya biz size 1 tonluk bomba verdik ama siz niye gidip çadıra atıyorsunuz onu? Dediler. Sonra onu vermediler, öbürünü verdiler. Bakın, bir gerçeği kabul edin. Gazze'de yaşanılan olayın sadece kanlı parmak izi İsrail'de değil. İsrail'e kendini savunma hakkı vardır diyerek yaklaşan herkeste. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıca. Ve bir yönüyle baktığınız zaman gerçekten Joe Biden'ın mahkeme çok çirkin bir karar aldı. Açıklıkla ifade edeyim. İsrail yöneticileriyle bir terör örgütünün lideri eşit değerlendirilemez. Hani Hamas liderini de onlarla beraber tutuklama kararı aldı ya. Her zaman İsrail'in yanında yer almakta kararlıyız. Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesi bu konularda karar verme yetkisine sahip değildir. Lindsey Graham, senatör, kesinlikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırımlar getirilmesi gerektiği yönünde bir kampanya açmış durumda. Yani uluslararası hukukun en önemli mahkemelerinden birini Amerikan yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail yanlısı o meşhur lobi mensupları hukuki bir sisteme yaptırım getirmeye hazırlanıyorlar. Ya esasında bu Orta Doğu Savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzündeki bütün o maskeyi şakır 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 düşürdü. O bir tek onun mu düşürdü? Bir tek onun mu? Hayır. Bakın, Fransa diyor ki sadece not aldık. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni destekliyoruz ama gelişmelere bakacağız. Yani soruyorlar, kardeşim, Netanyahu Paris'e indi uçağıyla. Tutuklayacağım mı, tutuklamayacağım mı? Tutuklayacağım diyemiyor. İtalya, karar yanlış. Bunu inanıyoruz. Kararı yanlış bulsak da uygulayacağız. Kerhen. Avusturya, kabul edilemez bir karar ama uymak zorundayız diye düşünüyoruz. Kanada, Almanya, federal hükümet Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin en büyük destekçisidir. Bu hükümetin kuruluş metinlerini Almanya yazmıştır. Bunu en net şekilde değerlendireceğiz durumu. Tarihimizden dolayı İsrail'de çok özel bir ilişkimiz var. Yani uygulamayacağım diyor. Ve düşünsenize, İngiltere açık ve net olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsız hukuki kimliğine saygımız sonsuz ama bir gelişme halinde ne yapacağımıza sonradan karar vereceğiz. Yani uygulamıyor. Yani bu devletlere Netanyahu, ben onun yerinde olsam çok rahat giderim ya. Çünkü onlar işareti vermiş durumda. Ve zaten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi, Rusya gibi bu mahkemeye taraf olan bir ülke değil. Oraya istediği zaman gider. Ama Avrupa'nın birçok ülkesine, Macaristan başta olmak üzere,
birçok ülkesine gideceği de açık bir gerçektir. Yalnız tabii kuzey ülkeleri mesela İsveç, İsviçre, Norveç, İrlanda çok net uygulayacağız dediler. Yani demek ki Kuzey Avrupa'nın vicdani sesi, vicdani yönü, diğer ülkelerden bahsetmiyorum. Esas benim üzerinde durduğum konu üçlü bir ittifak var ya, üçlü bir ittifak. Hani Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail. Bunlar yılda en az 3 kere toplanıyorlar. Bir Atina'da, bir işte ne bileyim Kudüs'te, bir Lefkoşa'da falan, Baf'ta mutlaka toplanıyorlar bunlar. Şimdi ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Yunanistan bir defa sessiz. Ama şöyle bir baktım, Yunanistan'ı inceledim. Hani bu şu sırada sessiz ama belki ben bu videoyu hazırlarken ses vermiştir. Sonuç itibariyle Mayıs ayında Savcı Keriman'ın tutuklama talebine ilk karşı çıkan devlet Yunanistan. İlk karşı çıkıyor. Ve benim anladığım kadarıyla Netanyahu yarın bir gün ya gelin şöyle üçlü bir toplanalım dese toplanacaklar. Güney Kıbrıs Rum yönetimi konunun bütün yönleriyle inceleyeceğiz. Şu anda bir yorumumuz yok ama Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları bağlayıcı gibi görünüyor. Yani yan cebime koy ben buradan kaçayım falan pozisyonu. Güney Kıbrıs'ın da yaptığı. Kıbrıs adına konuşuyorlar. Hakan Fidan'ın güzel bir açıklaması oldu. Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu kararı Filistinliler soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Yani Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Ürdün'e vesaire birçok ülke bu yaklaşımı sergiledi. İspanya Başbakan Yardımcısı da helal olsun. İspanya zaten baştan beri güzel götürüyor bu işi. İspanya her zaman adaletin yanında yer aldı. Gazze'de yaşanılan soykırımı asla cevapsız kalamaz diye net bir durum değerlendirmesi. Şaşırtan Kanada, Pierre Trudeau, hukuku günlük olarak değiştiremeyiz. Tutuklama kararına uyacağız dedi. Vay canına. Demek ki samimi bir adammış adalet açısından. Ama sonuç itibariyle küm falan. Yani kimsenin Netanyahu'ya bir şey yapmaya niyeti yok Batı'da. Hoşça kalın.